İnsanoğlu tarihi boyunca birçok cisme ve varlığa kutsal anlamlar yüklemiş, sembolize etmiş, yazılı metinlere aktarmış, din ve tarihleri ile ilişkilendirmiştir. İnsanoğlunun ve kadim kültürlerin derin anlamlar yüklediği en bilinen şeylerden biri de şüphesiz ki ağaçtır. Ağaca yüklenen çeşitli anlamlardan dolayı ağaçlarla ilgili birçok efsanenin doğmasına ve ağaçların sık sık mitolojilere konu olmasına sebep olmuştur. Evrenin merkezi olarak sembol edilen ağaç kavramı bazı mitlerde kozmik ağaç, hayat ağacı, yaşam ağacı gibi isimlerle karşımıza çıkar. Ağacın kendisi gibi gövdesi, dalları, yaprakları ve kökleri de tarih boyunca sembolize edilerek önemli anlamlar yüklenmiştir. İş bu videomuzda çeşitli kültürlerde var olan ağaçlara bu açıdan yaklaşıp Türk kültür çerçevesindeki yerlerine bakacağız. Eridu şehrinin eteklerinde Fırat Nehri deltasının yakınında Babillerin kutsal ağacının bulunduğu yer olarak kabul edilebilir. Nehir bu kutsal ağacın konumunda önemli bir rol oynar. Çünkü buradaki dipsiz sular Ea'ya yani yaşam tanrısına ev sahipliği yapar ve yeryüzü buzdan oluşturur. Bu kozmik ağaç sadece ilahi hayatla dolu değildir. Aynı zamanda tüm yaşam da bu ağacın köklerinden desteğini alır. Bu kozmik ağaç aynı zamanda Babil'in ilk ana tanrıçasının da ikametgahıydı. İlk Sümerler için Hulluppo olarak bilinen kozmik ağaç ki bazı kaynaklara göre bu bir salkım söğüt ağacıdır, yeraltı dünyasını, ölümlüler bölgesini ve gök diyarları birbirine bağlar. Din adamı sınıfı arasında yaşamın ve yenilenmenin simgesi olarak görülür. Ağaç, İnna tarafından Erek şehrine götürülüp bahçesine dikilene kadar Fırat Nehri kıyısında bulunuyordu. İnanna ağacın büyüyüp ondan bir taht inşa etmeyi umuyordu. Ancak yeni bir büyüme sağlanmadı ve sonunda Gılgamış ve şehrin diğer sakinleri tarafından kesilene kadar ayakta kaldı. Kesildikten sonra kerestesi çeşitli maddi ürünler yapmak için kullanıldı. Diğer eski Sami dinlerde bereket tanrıçası Aşera'nın küçük heykelleri bölgede nispeten bol miktarda bulunmuştur. Bu heykellerin alt gövdesi ağaç gövdesine benzerken üst gövde, göğüsler ve kafa gibi özelliklerle tamamlanmıştır. Ugarit dininde de tanrıların ve çıkan ağaçların benzer tasvirleri vardır. Bazı sanat eserlerinde tanrıçaların kasık bölgesinden çıkan ağaçlar gösterilir. Gılgamış destanı antik Mezopotamya dünyasının kültür ve dinlerini anlatan önemli ve uzun bir şiirdir ve Mezopotamya bölgesindeki ağaçlara ve ilgili dinlere çokça gönderme yapar. Şiirin farklı Mezopotamya kültürleri arasında biraz farklılık gösteren versiyonları vardır. Gılgamış ve Enkidu, Tanrı Humbaba'yı öldürmekle görevlendirilir. Gılgamış ve Enkidu, kutsal sedir ağaçlarını kesmeye kalkışınca Humbaba onları öfkelenir. Sedir ormanı, tanrıların ve tanrıçaların özellikle de tanrıça İştar'ın ikamet ettiği yerdir. Humbaba, kutsal sedir ağaçlarının Gılgamış ve Enkidu tarafından kirletildiğini ve öldürüldüğünü haykırır. Gılgamış ve Enkidu'nun ormana yolculuğu boyunca güneş tanrısı Şamaş, Gılgamış'a rüyalarında görünerek onlara yardım eder. Gılgamış her gün güvenli yolculuk için Şamaş'a dua eder ve duaları kabul edilir. Humbaba'nın öldürülmesinin ardından Gılgamış ve Enkidu sedir ağaçlarını keser ve keresteyi büyük ölçüde ağaçsız Mezopotamya bölgesinde Nippur'daki Enlil Tapınağı'nın ana kapısı da dahil olmak üzere inşaat amaçları için kullanır. Enlil'in Humbaba'yı öldürme ve sedir ağaçlarını kesme eylemine öfkelendiğini ve bu nedenle Enkidu'yu hayatın geri kalanında lanetlediği bildirilir. Sedir ağaçlarının Gılgamış destanındaki ana unsur olup olmadığı belirsizdir. Ancak sedir ormanının tanrıların evi olduğu ve tanrılarla güçlü bir şekilde ilişkilendirildiği görülür. Enlil, sedir ormanını insanlardan korumak için bir koruyucu atamıştır. Ayrıca masalın eski Babil Akatça versiyonunda sedir ağaçlarının kesilmesinin cinayetle eşdeğer olduğu belirtilir. Bu da sedillere büyük saygı duyulduğunu gösterir. Lübnan sedirinin yüksek değeri dünyanın diğer dinlerine de yayılmıştır. Japon mitolojisinde çoğu kültürdeki gibi tüm dünyayı kapsayan bir yaşam ağacı doğrudan mevcut olmasa da Japon mitolojisindeki ağaçlar genellikle tanrılarla ve doğayla bağlantılıdır. Özellikle büyük ve eski ağaçlar tanrıların ve ruhların yaşadığı yerler olarak kabul edilir. Shinto dini doğa ve doğadaki varlıklar ile derin bir bağlantı kurar. Ağaçlar ve doğa unsurları tanrısal olanın bir parçası olarak kabul edilir. Ayrıca ağaçların ruhları olan Kodama'dan bahsedilir. Kodama,
belirli ağaçlarda yaşayan ruhlar olarak kabul edilir ve bu ağaçların kesilmesi kötü şansa neden olabilir. Bu kodama olgusu Türk kültüründe ruh, iye ile benzerlik gösterir. Kiraz çiçeği ya da sakura olarak karşımıza çıkan bir ağaç, Konohana Sakuya Hime olarak bilinen tanrıçayı simgeler. Son derece güzel olan kiraz çiçeğine de ismini vermektedir. Bu tanrı çok çeşitli faydaları ve ilahi erdemleri olan ve mitolojide tasvir edilen hikayeye dayanarak Japonya'nın dört bir yanındaki tapınaklarda kutsal sayılır. Çin kültüründe ise hayat ağacı motifi farklı konularla karşımıza çıkmaktadır. Bu kültürde ağaç sembolleri önemli bir yer tutar. Çin mitolojisi ve kültüründe ağaçlar, yaşam, ölümsüzlük ve doğanın döngüsü ile yakından ilişkilidir. Mitolojide Taoshu, ölümsüzlük ve uzun ömür sembolüdür. Yin ve Yang hikayesinde doğadaki dengeyi ve karşıt güçlerin uyumunu temsil eder. Jingwe'nin efsanesinde denize düşen ve bu nedenle denizi doldurmaya çalışan bir tanrıçadır. Çin minyatür sanatında da sıkça karşımıza çıkan ağaçlar önemli bir tema olarak görülür. Konumuz olan hayat ağacı inancı Çin kültüründe pek fazla yoktur. Hristiyanlık ve Yahudilikte Tanrı'nın yaratılış süreci ve evrenin yapısını simgeler. Bu ağacın yapısı Yahudilikte 12 kabuklu bir sistem olan sefirottan oluşur. Her bir sefirot, Tanrı'nın çeşitli özelliklerini ve yaratılışın farklı yönlerini temsil eder. Hayat ağacı, Tanrı'nın ilahi enerjisinin ve yaratılışının akışını temsil eder. Budizm'de de genel olarak Bodhi ağacı, Buda'nın aydınlanma yaşadığı ve Buda olduğu ağaç olarak aydınlanma ve bilgelik arayışının sembolü olup, diğer bitkiler gibi ruhsal iyilik ve meditasyon pratiğinde de önemli bir rol oynar. Ruhların yaşam ağacı dallarına konmuş kuşlarla simgelenişi Hint metinlerinde de mevcuttur. Örneğin ruhların bedenden bedene göçen göçmen kuşlara benzetildiği Upanishadlarda bulunan bir sembolizmde yaşam ağacına tünemiş iki kuştan biri meyveyi yerken öbürü bakar ki bu iki kuştan meyveyi yiyen reenkarne olmuş aktif haldeki ruhu, öteki kuş ise bedensiz ruhu simgeler. En önemli mitolojik inanışlardan biri olan İskandinav mitolojisinde hayat ağacı karşımıza Yggdrasil ismiyle çıkar. Yggdrasil ismi bize her ne kadar yabancı gelse de tablolarımızda, takılarımızda bulunan hayat ağacının kendisidir. Yggdrasil, İskandinav mitolojisinde uzun yaşamı, bereketi, doğumu ve bilgiyi temsil eder. İskandinav mitolojisinin önemli tanrılarından biri olan Odin, bilgeliği 9 gün boyunca kendine asarak elde etmiştir. Anlatıya göre Odin, Yggdrasil'in dallarına kendisine asmış, yaralı olduğu halde ve yiyecek olmadan 9 gün Yggdrasil'de kendine asarak bilgeliğini elde etmiştir. Odin sürekli bilgi peşinde koşan bir tanrıydı ve bilgiye ulaşmak için bir gözünü feda edip kendisini 9 gün boyunca Yggdrasil ağacına asarak yazıyı keşfedip halkına hediye etmiştir. Ayrıca elindeki mızrağın da Yggdrasil ağacından düşerken elinde kalan dal olduğu söylenir. İskandinav kozmozuna göre kozmosun içerisinde bulunan 9 dünya ve gerisindeki her şey bu ağacın etrafına dizilmiştir. Evren ağacın dallarına bağlı tutulmuş bir haldedir. Mitolojiye göre bu ağaç ebediyen yeşil kalıp hiç solmayacaktır. Ağacın dalları bütün dünyaya yayılır ve 3 tane kökü vardır. Birinci kök cehenneme, ikinci kök devlerin ülkesine, üçüncü kök dünyaya uzanır. Yggdrasil'in engin dalları ve kadim kökleri arasında birçok hayvan yaşadığı söylenir. Ejderha Nitok etrafında gezinir, atsız bir kartal Yggdrasil'in tepesine tünemiştir. Ratatoskr adlı bir sincap da Nidok'un yaptıklarını kartala, kartalın yaptıklarını Nidok'a taşır. Gövdesinde ise Dain, Dvalin, Dunayr ve Drator adlı 4 tane geyik vardır. Bu geyikler ağacın yapraklarından beslenir. Bu 4 geyik mevsimleri temsil eder. Yggdrasil kadim hayvanların yaşam alanıdır. Yggdrasil'in en üst dallarında Asgard adı verilen tanrıların ve tanrıçaların yaşadığı yer memleketleri vardır. Yggdrasil'in bu üst dalları tanrıların dünyasıyla insanların dünyasının arasındaki bağlantıyı temsil eder. Yggdrasil'in orta katmanlarında bulunan dallar Midart adı verilen insanların yaşadığı yer, dünya vardır. Yggdrasil'in bu dalları ise insanlarla tanrıların arasındaki ilişkiyi temsil eder. Yggdrasil'in en altında bulunan dallar Helheim adlı ölüler diyarını temsil eder.
Yggdrasil'in bu dalları yaşam ve ölüm arasındaki geçiş ve dengeyi temsil eder. Öbür din ve kültürlerde olduğu gibi İslam'da da ağaca, hayat ağacına büyük anlamlar yüklenmiş ve önem verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şecer veya şecere hem ağaç hem de bitki anlamlarında olmak üzere 26 kısımda geçmektedir. Ayrıca Kur'an'da hurma, nar, üzüm, incir gibi bazı ağaçlar anlatılmıştır. Kur'an'da ağacın ilahi lütuf ve kudret eseri olarak yaratıldığını anlatılarak çoğu canlının ağaç olmadan yaşamayacağı anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ilk insan Hazreti Adem ve Havva için cennete yerleştirilmiş ve yasaklanan ağaçtan Bakara, Ali İmran ve Taha surelerinde bahsedilmiştir. Allah, Hazreti Adem ve Havva'ya cennete yerleşmelerini ve oradaki her şeyi bol bol tüketmelerini ancak sadece bir ağaca yaklaşmamalarını gerektiğini emreder. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın ilk imtihanı bu ağaç sayesinde gerçekleştirilmiştir. Fakat insan bu imtihana yenik düşerek şeytana uyar ve yasağı çiğner. İslam kültüründe ve Kur'an-ı Kerim'de yasak ağaç, Allah'ın yasakladığı ve yakınlaşılmaması gereken bir sınırdır. İslam kültüründe hayat ağacı tuba ağacı ile karşımıza çıkar. Kur'an'da Ra'd suresinde geçen tuba ağacı, güzellik, iyilik, huzur, aydınlık ve hayır anlamlarına gelir. Ayrıca tuba kelimesiyle ilgili 3 görüş bulunmaktadır. Birincisi, tuba, cennetteki ağacın adıdır. Hz. Muhammed'in bu ağaç hakkında şöyle dediği rivayet edilir. Tuba cennette bir ağaçtır. Onu Allah kendi eliyle dikmiştir. Tuba ağacının kökü Hz. Muhammed'in evindedir ve her müminin evine bu ağacın dallarından bir dal uzanır. İkincisi ise tubanın sevinç ve aydınlık, hoş ve güzel hayat anlamındadır. Üçüncü görüş ise tubanın cennetin Habeşçe ismi olduğu söylenir. Taberi'ye göre cehennemde bulunan zakkum ağacı, bu ağaç ateşle beslenir. Ondan yaratılmıştır. Dalları da cehennemin diğer katmanlarına uzanır. İslam inancında cennet ağacı olarak bilinen tuba ağacı, Türk kültüründe de çok tanınmıştır. Tuba ağacı, eski Türk dinlerinden bugüne hayat ağacı ile özdeşleştirilmiştir. Bahsettiğimiz kültür ve dinlerde olduğu gibi hayat ağacı Türk kültüründe de büyük önem arz etmiştir. Tüm Türk inançlarında ağacın kutsal bir yeri vardır. Mezarlıklara ağaç dikme geleneği de hemen hemen tüm geleneklerde de olduğu gibi Türklerde de vardır. Pagan inancı veya şaman inancı ile Türk kültür inancı arasındaki ayrımı iyi kavramak gerekmektedir. Her ikisi birbiriyle benzese de tamamen birbirinden farklı temellere dayanır. Hayat ağacında neden hayat adının verildiği sorusunun cevabı yine mitolojide yatmakta ve özellikle Anadolu masallarında ve destanlarda hayat, can suyu ile ilgili pek çok anlatı bulunmaktadır. Buna göre bazı Türk Altay efsanelerinde göğün 12. katına kadar yükselen Dünya Dağı'nın üzerinde bir kayın ağacı vardı. Hayat suyu da bu kayının altındaki kutsal bir çukurun içinde bulunurdu. Bu hayat suyunun pek çok işlevi vardır. Bazı masallara göre yalnızca ölüleri veya hastaları iyileştirdiği, bazı efsanelerde ise ihtiyarlara gençlik verdiği anlaşılmaktadır. Yakut destanlarındaki hayat suyunun da Ersogot'a yeni ve sonsuz bir güç kazandırdığı görülür. Sagay, Altay, Şor, Teleüt, Kaç gibi bazı Türklerin kamlarının kayın ağacı bulundurmadan ritüel yapmadığı bilinmektedir. Kayın ağacı yalnız ayin törenine katılan bir unsur olmakla kalmayıp bazen de bizzat kendisine tapılan kutsal bir varlık haline gelir. Kaç kamlarından kayın ağacına sunulan kurbanla ilgili olarak kam dualarında altın yapraklı mübarek kayın, 8 gölgeli mukaddes kayın, 9 köklü altın yapraklı bay kayın, ey mübarek kayın ağacı, sana kara yanaklı ak kuzu kurban ediyorum şeklinde hitap ve dua geçmektedir. Hayat ağacı Türk toplumlarında bayterek, baygaç gibi isimlerle karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın merkezinden Tanrı katına kadar yükselen ağaç, yer ile gök arasındaki kutsal bağlantı olarak görülür. Altay şamanlarının dualarında ona Baykayın diye hitap edilmektedir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te ise Yıgaç ismiyle karşımıza çıkan ağaç, aynı zamanda erkeklik ve cesaret anlamlarına da gelir.
Türk toplumlarında tüm ağaçları kutsallaştıramaz, sadece etrafındaki ağaçlardan heybetli olan, yapraklarını mevsim fark etmeksizin dökmeyen yaşlı ağaçlar kutsal olarak kabul görürdü. Bu özelliklerin hepsi veya en az biri varsa o ağaç, kozmik ağaç, yaşam ağacı, dünya ağacı, hayat ağacı gibi pek çok isimle anılmıştır. Türk kültüründe genellikle kutsallık atfedilen ağaç türleri çam, kavak, kayın, çınar, meşe, öğüt, dut gibi ağaç türleridir. Hayat ağacını temsil eden ağaç çoğu şaman toplumuna göre kayın ağacı olarak kabul görmüştür. Türk şaman mitolojisine göre kayın ağacı Tanrı Ülgen ve Uma ile gökten inmiştir. Türk şaman inancında kutsal ağacın dikilmesi veya sembolize edilmesi o yere kutsallık getirilmesi amacıyla yapılmıştır. Hayat ağacına neden hayat adının verildiği sorusunun cevabı yine mitolojide yatmakta ve özellikle Anadolu masallarında ve destanlarında hayat, can suyu ile ilgili pek çok anlatı bulunmaktadır. Buna göre bazı Altay efsanelerinde göğün 12. katına kadar yükselen Dünya Dağı'nın üzerinde bir kayın ağacı vardı. Hayat suyu da bu kayının altındaki kutsal bir çukurun içinde bulunurdu. Bu hayat suyunun ise pek çok işlevi vardı. Bazı masallara göre yalnızca ölüleri veya hastaları iyileştirdiği, bazı efsanelerde ise ihtiyarlara gençlik verdiği anlaşılmaktadır. Hayat ağacının ölen şamanların ruhlarının öbür dünyaya göç etmesine yardımcı olduğu da bilinen bir inanıştır. Ayrıca bir Yakut söylencesine göre şamanların hayat ağacında doğduğu, dallarında yuvalar taşıyan bir çam yükseldiği ve büyük şamanların en üst dallarda, orta şamanların orta dallarda, en küçük şamanların ise en alt küçük dallarda yaşadığına inanılır. Aynı zamanda şaman ritüellerinde önemli bir yere sahip olan şaman davullarının hayat ağacının tahtasından yapılıp bu davulların şamanları dünyanın merkezine taşıdığına ve kozmik alemle temasa geçtiklerine inanılır. Uygurlarda ise Tanrı 9 dalı olan bir ağaç yaratır. Bu ağaç hayat ağacıdır. Tanrı bu dalların her birinde bir soyun türemesini buyurur ve 9 dalın altında 9 insan doğar. Bununla birlikte Oğuz Kağan destanında da hayat ağacı türeyiş efsanesinin bir parçası olarak yer alır. Destanda bu şöyle geçer. Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde bir göl, ortasında bir ağaç gördü. Bu ağacın kavuğunda bir kız vardı ve yalnızdı. Gözü gökten daha gök idi. Saçı ırmak gibi dalgalıydı. Dişi inci gibiydi. Öyle güzeldi ki eğer yeryüzünün halkı onu görse "Eyvah, ölüyoruz" der ve süt kımız olurdu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti. Yüreğine ateş düştü, onu sevdi, aldı. Eski Türk dininde hayatın başlangıcı ve sonucu, insanların kaderi gibi şeyler hep hayat ağacı ile ilişkilidir. Cüveyni'ye göre Uygurların türedikleri ağacın birer dalı her Uygur evinde duvarda asılı olarak dururdu. Bu davranış şekli toplumun bir çeşit soy ağacı, ağaç atalı kağanlık algısı ve inancının bir yansıması olarak kabul edilebilir. İslamiyet'in kabulüyle başlayan döneme ait hayat ağacı tasvirlerinde bu inancın etkisi görülür. Sivas Divriği Ulu Camisi'nde, Erzurum Yakutiye Medresesi'nde, Sivas Gök Medresesi'nde aynı üslup ve inanç devam eder. Hayat ağacı motifi çoğu zaman tek başına veya etrafı kuşlarla çevrelenmiş şekilde tasvir edilmektedir. Tek başına tasvir yapılan hayat ağacı motifi genellikle İslamiyet'ten sonraki mimarilerde karşımıza çıkar. Bu tek ağaç Allah'ın birliğini temsil etmektedir. Kayın ağacının Türk mitolojisiyle masallardaki yeri çok ayrıdır. Altay Türklerindeki inanışa göre insanlar türediği zaman Umay anamızla beraber iki kayın ağacı da yere indi şeklinde özellikle gökten inen kayın ağacından bahsedilmektedir. Umay ananın yeryüzüne kanatlı bir kuş kılığında indiği ve bu kuşa Hüma kuşu adının verildiği bilinmektedir. Kuş ve ağaç ilişkisi Türk mitolojik anlatılarında yaygındır. Bununla birlikte devlet kuşu olarak da bilinen Hüma'nın ağaçla betimlenmesi Türklerde yönetme kutu ve devlet anlayışı açısından dikkat çeken bir diğer husustur. Türk sanatında özellikle Selçuklu dönemi seramiklerinde kadın başlı harpiler Hüma kuşu olarak yorumlanmaktadır. Osmanlı'nın kurucusu olan Osman Bey'in rüyası bunun en iyi örneklerinden biridir. Anlatıya göre Osman Bey rüyasında Şeyh Edebali'nin koynundan bir ayın doğduğunu, o ayın kendi koynuna girip göbeğinden çıkan bir ağacın tüm dünyayı sardığını görmüştür.
Ağaç sembolleri ve motifleri destanlarda yer aldığı gibi sanatta da önemli yere sahip olmuştur. Orta Asya'da, Anadolu'da bu motiflere rastlanmaktadır. Orta Asya'daki kayın ağacı ile Anadolu'daki kayın ağacı arasında benzerlik olsa da bu ikisi tümüyle aynı değildir. Kayın ağacının Anadolu'daki adı kara ağaçtır. Bu motiflerden bazıları Azerbaycan Han Sarayı'nda kullanılmış hayat ağacı tablosu, Sivas Gök Medrese'nin merhamet kapısında hayat ağacı kabartması, Kahramanmaraş'taki Domuztepe höyüğünde üzerinde hayat ağacı motifi bulunan kap gibi pek çok sanatsal motife sembolize edilmiş ve rastlanmıştır. Türk toplumlarında ve Türk kültüründe hayat ağacı pek çok önemli yerde karşımıza çıkmış ve sembolize edilmiştir. Ön Türk inanışlarından İslamiyet öncesi ve sonrası toplumlarında da Türklerin çoğu zaman kutsallaştırdığı hayat ağacı sanatta, destanlarda, dini kültlerde, yaşamda, doğumda, ölümde, mutlulukta, yasta ve çok daha hayatımızın önemli öğeleriyle ilişkilendirilmiştir. Korku unsuru olarak da bilinen ağaç diplerine bir şey atılınca ve hacet giderilince başlarına uğursuzluk geleceği, ıssız ve karanlık ormanların tekinsiz olduğu inanışları oluşmuş, ağaç ve ormana Türklerde saygı ve kutsallığın yanı sıra bir yandan da korkulan yerler olarak hafızalarda kodlanmıştır. Günümüzde de yaşayan halk inançlarında yerini almıştır. Korkuya temel olan inanışlardan bir tanesi kırmızı yemiş veren bir ağaca yemişen ağacı denilmesi ve uğursuz sayıldığı için odununun yakılmamasıdır. İnanışa göre cazu yani cadı olarak bilinen kötücül ruhun mezarına yemişen kazığı çakılır. Dolayısıyla ağaçla cazıların mezarının ilişkilendirilmesi bu korku kültürünün kaynağını da açıklamaktadır. 1436 yılında Herat'ta ortaya çıkan Miraçname, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığını anlatan Türkçe bir eserdir. İş bu eserin sanatçısı muhtemelen Kur'an'da yemişlerin şeytan başları gibi olduğunu belirten zakkum ağacını dallarında insan veya hayvan başlarının bulunduğunu bildiği efsanevi vakvak ağacını örnek alarak resimlemiştir. Bu nedenledir ki 1655 yılında İstanbul'da çıkan Yeniçeri isyanı sırasında öldürülen devlet adamlarının kesilen başlarının asıldığı çınar, din alimleri tarafından cehennemdeki meyveleri insan başı olan ünlü vakvak ağacına benzetilmiş ve bu olay Vakayı Vakvakiye olarak anılmıştır. Tarihteki ağaca asılma ile ilgili yaşanan bir diğer olay ise 2. Mahmud'un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kapatması esnasında gerçekleşmiştir. İsyan eden Yeniçerilerden yakalananlar idam edilmiş, cesetleri ise Yeniçerilerin daha önce devlet adamlarının cesetlerini astıkları çınarın altına bırakılmıştır. Anlaşılıyor ki ağaç kimi zaman ölüm ve cehennem kavramlarıyla bir arada anılmış ve adeta bir cezalandırma aracı olarak tarihi olaylarda mitolojik anlatı ve rivayetlerle birlikte kullanılmıştır. Tüm bu inanç ve çevresinde oluşan davranış ve ritüellerin karmaşıklığı veya yoğunluğu daha ziyade ormana uzak veya yakın yaşamakla ilgili olup orman kültüyle ilgili inanışlar bu kapsamda artmakta veya azalmaktadır. Ormanlı Türkler olarak bilinen Altayların kuzeyi ile kuzey taygalarında yaşayan Türklerin orman ve ağaç kültleri diğerlerinden farklıydı. Dolayısıyla coğrafyanın inanışlar üzerinde etkisi büyüktür. Yardımcı ve koruyucu ruhların özellik ve çeşitliliği mekanla paralellik göstermekteydi. Türk kültür inancında her ağacın bir iyesinin yani ruhunun olması inancı da hakimdir. Dolayısıyla hem bu anlayıştan yola çıkılarak hem de ağacın ruh ile ilişkisi göz önünde bulundurularak Türklerin doğumlarda ve ölümlerde ağaç dikmesi hususu daha da önem kazanmaktadır. En eski Türklerden günümüze kadar halihazırda bu anlayışın izlerini halk inanç ve uygulamalarında görmekteyiz. En eski Türklerde bir kağanın oğlu doğduğu zaman da Anadolu'nun herhangi bir bölgesinde bir çocuk doğduğu zaman da hep bir ağaç dikilir, zamanla da koruluk oluşturulurdu. Çocukla birlikte kendisi adına dikilen ağaç da büyürdü. İslamiyet öncesi destan ve şaman memoratlarındaki dualarda sıklıkla adı geçen ağaç ruhunun İslamiyet sonrasında da ağacın kutsal bir motif olarak kabulünün devam ettiği görülmekte ve bunun halk inanışlarındaki davranışlara yansıdığı bilinmektedir. Özellikle başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yeni doğan çocuklara onlar adına ağaç dikildiği bilinmektedir. Çocuk adına dikilen bu ağacın kaderi çocukla birlikte kabul edilir. Onunla birlikte büyür, gelişir.
Edremit Kaz Dağı Tahtacı Türkmenlerinde ağaca niyaz yoktur. Yaşlı ağaçlar özellikle kutsal kabul edilir. Onlara dokunulmaz. Anadolu'daki konar göçer gruplardan olan Yörük ve Türkmenlerin hemen hemen hepsinde ortak bir davranış şekli olarak özellikle ulu ağaç dedikleri ağaçları kesmenin, onlara zarar vermenin iyi bir şey olmadığını ve bunu yapana uğursuzluk geleceği inancı hakimdir. Kamlıktan pirliğe giden bir gelenek içinde Anadolu'nun pirlerinin de bir ağaç piri olduğu bilinmektedir. Halk inançlarındaki ağaç pirlerinde pirlerin ağacının olması halinin ortak noktalarına rağmen farklı hususlar olduğunu da belirtmek yerinde olacaktır. Bir ağaç gölge veriyorsa ve o gölgesinde birçok canlı faydalanıyorsa o ağaç kıymetlidir. Kıymetli olanı kutsal olan ile karıştırmamak gerekir. Meyve veren ağaç kıymetlidir. Kuşların yuva yaptığı ağaç kıymetlidir. Tüm bunların içerisindeki kutsallık insanın içindedir. Ancak insan kalabildiği müddetçe bir şeyler kutsal olabilir. Onun haricinde yaşatmak en büyük kutsallıktır. Öyle olmasa Fatih Kanunnamesi'nde "Ormanımdan ağaç kesenin başı kesile" diye ferman buyurmazdı. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Takipte kalın, esen kalın.